Düşünün, etrafınızda uçsuz bucaksız okyanus var. Ne bir kara parçası, ne bir gemi, ne de yardım çağrını duyacak birileri. Sadece görebildiğinizce mavilik ve güneş ve tahmin bile edemeyeceği 133 günlük yaşam savaşı. Bir insan bu kadar zor şartlarda sadece derme çatma bir kayık ile okyanusta hayatta kalabilir mi? Peki ya bu insan hayatta kalmak için elinde hiçbir şey olmadan başlamak zorundaysa? Bu imkansız denilen bir hayatta kalma öyküsü. Bu Pun Lim'in hikayesi. Yıl 1942. İkinci Dünya Savaşı dünyanın dört bir yanında devam ederken okyanuslar da kara savaşları kadar tehlikeli ve ölümcüldür. Alman denizaltıları müttefik gemilerini sessizce takip eder, torpidolar suyun altından gelir, kaçış neredeyse imkansızdır. Pun Lim, İngiliz ticaret gemisi S.S. Bennomont'ta görevli bir denizcidir. Görevi basittir. Gemi batarsa filikayı hazır etmek. Ama kimse o gün her şeyin batacağını düşünmez. Okyanus sakin görünür. Gemi sorunsuz yoluna devam ediyordu. Ta ki patlama sesi ve büyük bir sarsıntı yaşayana kadar. Bir torpido geminin gövdesini parçalar ve ardından ikinci bir patlama. Ve aniden ortam bir anda kaosa dönüşür. Dumanlar, alevler, çığlıklar. Tüm denizciler bir anda filikalara koşar ama zaman yoktur. S.S. Bennomont birkaç dakika içinde okyanusun karanlık sularına gömülür. Pun Lim kendini bir anda okyanusun sularında bulur. Etrafında enkaz parçaları ve sonra küçük bir şey fark eder. Bir sal büyük bir filika değil, sadece tek kişilik şişme bir sal. Pun Lim o sala tutunur ve işte o an hayatı boyunca yaşayacağı en zor döneme girmek üzeredir. Okyanusun ortasında başlayan amansız, zorlu bir yeni hayat. Pun Lim küçük can salının üzerinde sürüklenirken enkazdan kalan parçaları tek tek toplar. Bir tahta, bir varil, bir halat, bağlar, düğümler ve sal büyümeye başlar. Bu artık bir bot değildir. Denizin ortasında inşa edilmiş bir hayatta kalma alanıdır. Sala çıktığı gibi ilk yaptığı kontrol, yaşamak için elinde ne olduğuna bakmak. Bir miktar su, birkaç parça bisküvi, bir el feneri, bir düdük, bir çakı. Hepsi bu. Ne pusula var, ne harita, ne de telsiz. Etrafına bakıyor. Gemi yok, insan yok. Sadece sonsuz okyanus. Ve o an aklına tek bir şey geliyor. Eğer bir yardım alamazsam hayatta kalmam imkansız. İşte bu ilk günler insan için en tehlikeli günlerdir. Çünkü insan hala içinde kurtarılacağına dair bir umut olduğuna inanır. Belki bir gemi veya bir tekne görür umudu. Pun Lim ufku gözler. Her duman çizgisi, her kuş, her dalga. Ama günler geçer ve hiçbir şey olmaz. Tüm erzağı tükenir. Suyu azalır. Güneş yakıcıdır. Geceler dondurucudur. Okyanus insanı yavaş yavaş yalnızlaştırır. Daha kötüsü umutlarını da tüketir. İşte burada hikaye değişir. Pun Lim artık acı gerçeği kabullenir. O artık kurtarılmayı bekleyen biri değildir. Hayatta kalmak için kendi mücadelesini vermek zorunda olduğunu öğrenir. Yağmur suyu. Yağmur yağdığında salın brandasını kullanarak su toplar. Bir damlasını bile ziyan etmeden stoklar. Balık tutmak için çakısını söker. Metal parçaları bükerek kanca yapar. Elinde bulunduğu el fenerini sökerek içindeki elektrik kablolarından olta ipi yapmayı başardı. Ve balık tutmayı da başarır. Ama bir sorun daha vardır. Balıkları çiğ yemek zorundadır. Ama gün geçtikçe ona da çözüm bulur. Tuttuğu balıkları güneşe bırakıp gün ışığıyla balıkları kurutup tüketmeye başlar. Bir keresinde Pun'un teknesine aç köpek balığı saldırdı ve teknesini ısırmaya başladı. Ama Pun da az değildi, açlığın verdiği azim ile onunla uzun süre mücadele etti ve onu sala çıkarmayı başardı. Sala çıkardıktan sonra elinde bulunan su bidonuyla kafasına vurarak öldürdü. İşte bu azmin zaferiydi. Ama Pun sürekli balık yemekten bıkmıştı.
Bazen teknesine deniz kuşları konuyordu, onları avlamayı düşündü. Punnim onları izler ve anlar. Protein burada. Denizden topladığı yosunla bir kuş yuvası yaptı. Ölü balıktan bir parça oraya koyarak kuşları yuvaya çekti. Yuvaya kurduğu tuzakla kuş yakalamayı da başarır. Bu noktada şunu fark ederiz. En başta umutsuz düşleri olan bu adam, günler geçtikçe tam bir hayatta kalma ustası olmuştu. Medeniyetin çöktüğünde ahlak değil, hayatta kalma içgüdüsü konuşur. Ama açlık, susuzluk onun tek korkusu değildir. Fırtına çıkmaya başlamıştır. Deniz kabarır. Dalgalar salı oyuncak gibi savurur. Bir yanlış hareket ve her şey biter. O yüzden düşmemek için kendini salına bağlar. Ama fırtına onu çok büyük hüsrana uğratır. Çünkü yakaladığı tüm balıklar, kuşlar ve suyu fırtınada denize düşer. Poon yine susuz, aç şekilde yol almaya çalışır. Güneş cildini yakar, yaralar açılır. Tuzlu su acıyı katlar. Ama o yine de pes etmez. Günler haftalara döner, haftalar aylara. Poonnim artık gün saymayı bırakır. Çünkü saymak aklı tüketir. Bazen konuşur ama kimse yoktur. Bazen susar ama zihni hiç susmaz. Ölümü düşünür, denize atlamayı. Ama yapmaz. Çünkü içinden bir ses der ki, eğer vazgeçersem bu zamana kadar verdiğim hayat mücadelesi boşuna olmuş olur. Birkaç kez gemi görür, bağırır, düdüğü çalar. Ama kimse durmaz. Bir keresinde bir denizaltı onu görür. Ama hiçbir şey yapmadan yoluna devam eder. O an belki de en zor andır. Çünkü umut gözünün önünden geçip gider. Aradan haftalar geçer. Poon artık iyice zayıflamış, sakalları uzamış, mücadele etmeyi bırakmış, salında uzanırken bir ses duyar ve etrafına bakınır. Ve bir balıkçı teknesinin ona doğru yaklaştığını görür. Kalan son gücüyle ayağa kalkar ve ellerini kaldırır ve tekneye seslenmeye başlar. Balıkçılar Poon'un yanına gelir ve Poon'u gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemezler. Poon'u hemen tekneye alıp ona yiyecek içecek bir şeyler verirler ve hemen karaya doğru giderler. Karaya ayak bastıklarında büyük bir kalabalık karşılar Poon'u. İşte bu azmin zaferiydi Poon için. Tam 133 günlük mücadelenin sonuydu. Kurtuluşunun ardından hastanede bir ay tedavi gördü. Aslında gayet sağlıklıydı. Sadece bu mücadelede Punnim 15 kilogram kaybı olmuştu. Tedavisinin ardından İngiltere'ye döner. 16 Temmuz 1943 tarihinde New York'ta bulunduğu sırada İngiliz İmparatorluk Madalyası ile ödüllendirildi. Savaş kahramanları için verilen en önemli sivil nişan olan bu madalyayı bizzat Kral 6. George'dan almak üzere yeniden İngiltere'ye davet edildi. Çalıştığı şirket elbette böyle bir reklam fırsatını kaçıramazdı. Ben Yolcu Gemisi şirketi ona ünlü şirket hediyesini takdim etti. Bir altın saat. 133 gün, bir sal, bir insan. Bu hikaye bize şunu sorar. Biz bugün neye dayanamadığımızı sanıyoruz. Punnim, okyanusun ortasında güçlü bir adam değildi. Açtı, yalnızdı ve çoğu gün sabahı görüp göremeyeceğini bile bilmiyordu. Ama her gün aynı kararı verdi. Büyük kararlar değil, kahramanca hamleler değil, sadece o günü de bitirmeye karar verdi. Belki umut sandığımız kadar büyük bir şey değildir. Bazen umut, bugün pes etmiyorum demekten ibarettir. Ve bazen insanı hayatta tutan şey gücü değil, şartları değil, pes etmeme kararını bir gün daha erteleyebilmesidir. Açık arşivde anlattığımız hikayeler sadece geçmişte yaşanmış olaylar değil. Bunlar aynı zamanda bugün içinde birer uyarı. Eğer bu hikaye sende de bir şeyleri sorgulattıysa, eğer ben olsaydım ne yapardım diye düşündüysen, işte bu videonun amacı tam olarak buydu. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere dostlarım. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, hikayemiz hakkında fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz gizemli dosyaların devamını istiyorsanız, kanalıma abone olmanız bana çok büyük destek oluyor. Büyüme aşamasında yeni adımlar atan kanalıma destekleriniz benim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyorum dostlarım. Sizlerle birlikte karanlığın dosyalarına ışık tutmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın.